Tarih boyunca gizemli kayboluşlar. Tarih boyunca bazı kayboluşlar, akıl almaz gizemler ve çözülemeyen olaylarla doludur. Kimi zaman bir uçak, kimi zaman bir gemi, hatta bazen bir koloni bile hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Bu olaylar hem bilim insanlarının hem de komplo teorisyenlerinin ilgisini çekmeye devam etmektedir. Bugün insanlık tarihine damga vuran en esrarengiz kayboluş vakalarına göz atacağız. Bu hikayeler yıllar geçmesine rağmen hala cevaplanamayan sorularla dolu. Hazırsanız tarihin en karanlık sayfalarına bir yolculuk yapalım. Roanoke kolonisi. 100'den fazla kişi nasıl kayboldu? 1587 yılında İngilizler Amerika'nın doğu kıyılarında Roanoke adında bir koloni kurdular. Ancak koloni lideri John White erzak almak için İngiltere'ye gidip geri geldiğinde koloni tamamen boşalmıştı. 100'den fazla insan hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Koloni sakinleri eşyalarını ve malzemelerini geride bırakmış, sanki ani bir şekilde kaçmaya zorlanmış gibiydi. Ne bir kanıt ne de bir mücadele izi bulunabildi. Sadece bir ağaca Croatan kelimesi oyulmuştu. White, koloninin tamamen terk edilmiş olduğunu gördüğünde büyük bir dehşete kapıldı. Her şey yerli yerinde duruyordu. Ancak sanki zaman durmuş, hayat bir anda silinmişti. Bölgeyi araştırırken hiçbir mücadele ya da kanıt izi bulunamadı. Bazı tarihçiler kolonicilerin açlık ve hastalık yüzünden öldüğünü iddia ederken diğerleri burada doğaüstü bir gücün devreye girdiğine inanıyor. Öyle ki bazı anlatılara göre koloninin son gecesinde gökyüzünden gelen tuhaf ışıklar ve fısıltılar görülmüş. Ardından sessizlik hakim olmuştu. Roanoke'un kaderi hala karanlıkta saklı bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Bazı anlatılara göre yerli kabilelerden gelen efsanelerde Roanoke halkının gökyüzüne yükseldiğinden bahsedilir. Bu olayın ardındaki sır hala çözülebilmiş değil ve Roanoke tarihin en büyük gizemlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Amelia Earhart'ın kayboluşu. Amelia Earhart 1937 yılında dünya çevresinde uçuş yapmayı planlayan cesur ve öncü bir kadın pilottu. Dünyanın dört bir yanında büyük bir ilgiyle takip edilen bir yolculuk trajik bir şekilde yarım kaldı. Son telsiz çağrılarında yakıtının azaldığını belirtiyordu. Ancak birkaç dakika içinde tamamen sessizliğe büründü. Ona ne olduğu hala büyük bir gizem. Uçağının son bilinen konumu Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde kayboldu ve ne enkazına ne de Amelia'ya dair en küçük bir iz bulunabildi. Bazı teorilere göre Japon İmparatorluğu tarafından yakalanarak Saipan adasında esir tutuldu. Hatta bazı tanıklar onu bu adada gördüklerini iddia etti. Başka bir teori, Earhart'ın fırtınaya yakalanarak Pasifik'te ıssız bir adaya düştüğünü ve burada hayatta kalmak için mücadele ettiğini öne sürüyor. 2018 yılında yapılan bazı araştırmalar Pasifik'teki Nikumaroro adasında bulunan kemiklerin ona ait olabileceğini öne sürdü. Adada bulunan eski uçak parçaları ve doğaçlama yapılmış barınak izleri burada birilerinin hayatta kalmaya çalıştığını gösteriyor. Ancak kemikler daha sonra kayboldu ve hiçbir zaman kesin bir doğrulama yapılamadı. Earhart'ın kayboluşu havacılık tarihinde en büyük bilinmezlerden biri olmaya devam ediyor. Uçağı gerçekten denizin derinliklerine mi gömüldü yoksa yıllarca gözlerden uzak bir yerde hayatta mı kaldı? Onun akıbeti modern tarihçiler ve komplo teorisyenleri tarafından hala tartışılıyor. MH370 uçuşunun akıbeti. 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmekte olan Malezya Hava Yolları'nın MH370 sefer sayılı uçağı hiçbir acil durum çağrısı yapmadan adeta havada eriyip gitti. Radar ve uydu kayıtlarına göre uçak aniden rotasından saparak Hint Okyanusu'na doğru yöneldi. Fakat işin en ürkütücü kısmı bu sapma gerçekleşirken uçaktan herhangi bir tehlike sinyali alınmamış olmasıydı. Uçaktaki transponder cihazları ve iletişim sistemleri sanki bilinçli bir şekilde devre dışı bırakılmıştı. Havacılık tarihindeki en büyük gizemlerden biri olarak kabul edilen bu olayda uçağın parçalarına dair sadece birkaç enkaz bulundu. Ancak uçaktaki 239 yolcunun ve mürettebatının akıbeti hala bilinmiyor. Bazı teorilere göre kaptan Zahari Ahmad Daha bilinçli bir şekilde uçağı düşürdü ve bir intihar uçuşu gerçekleştirdi. Fakat bu teori somut kanıtlarla desteklenmedi. Başka bir iddiaya göre uçak teknik bir arıza nedeniyle kontrolsüz bir şekilde okyanusa çakıldı. Daha da ilginci, bazı komplo teorisyenleri uçağın bir kara delik veya başka bir boyuta geçiş yapmış olabileceğini öne sürdü. 2018'de yapılan uydu taramaları uçağın olası düştüğü bölgeyi daraltmış olsa da bugüne kadar geniş çaplı aramalara rağmen kayıp uçak bulunamadı. Uçakların son anlarında neler yaşandığı, kokpitte gerçekten ne olduğu ve uçağın neden böylesine gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu soruları hala cevapsız. MH370
modern çağın en büyük bilinmezlerinden biri olarak insanlığın hafızasında korku ve merak uyandırmaya devam ediyor. Sodder çocukları vakası. 1945 yılının Noel arifesinde ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan Sodder ailesi sıradan bir gece geçirmeyi planlıyordu. Ancak gece yarısına doğru evleri ansızın alevler içinde kaldı. Yangın hızla yayıldı ve ailenin ebeveynleri ile 5 çocuk evde mahsur kaldı. George ve Jenny Sodder çocuklarını kurtarmaya çalıştı, fakat ne yangın merdiveni yerinde duruyordu ne de telefon hatları çalışıyordu. Tüm kaçış yolları adeta görünmez bir el tarafından kesilmişti. Yangın kısa sürede evi tamamen kül etti. Ancak yetkililer evde çocuklara dair hiçbir yanmış kalıntıya rastlamadı. Cesetler yoktu, kemikler bile bulunamamıştı. Bu nasıl mümkün olabilirdi? O dönemde yapılan araştırmalara göre sıradan bir ev yangınının insan bedenlerini tamamen yok edemeyeceği biliniyordu. Yangının ardından ortaya çıkan tanık ifadeleri ise durumu daha da gizemli hale getirdi. Bazı görgü tanıkları yangın sırasında yolda siyah bir aracın hızla uzaklaştığını söyledi. Başka bir tanık yangından saatler sonra çocukları farklı bir şehirde gördüğünü iddia etti. Aile çocuklarının kaçırıldığına inanmaya başladı. George Sodder ömrünü bu gizemi çözmeye adadı. Yıllar boyunca ipuçları aradı. Özel dedektifler tuttu. Gazetelere ilanlar verdi. 1960'larda aileye gizemli bir mektup ulaştı. İçinde kaybolan oğulları Louis'e benzeyen bir adamın fotoğrafı vardı ve mektupta "Ben Louis Sodder'ım, seviyorum kardeşlerimi, babama söyle beni aramaya devam etsin" yazıyordu. Ancak mektubun kaynağı hiçbir zaman doğrulanamadı ve izini süren araştırmacılar duvara çarptı. Sodder ailesinin çocukları gerçekten yangında mı öldü, yoksa bilinmeyen bir güç tarafından kaçırıldılar mı? 10 yıllar geçmesine rağmen bu trajik olayın ardındaki sır hala çözülemedi. Ve Sodder ailesinin hikayesi tarihin en esrarengiz kayboluş vakalarından biri olarak kalmaya devam ediyor. The Mary Celeste gemisinin gizemi. 1872 yılında Mary Celeste adlı gemi Atlantik Okyanusu'nun uçsuz bucaksız sularında terk edilmiş halde bulundu. Geminin güvertesi sessizdi. Yelkenleri rüzgarla hafifçe dalgalanıyordu. Ancak içeri giren kurtarma ekibi tüyler ürpertici bir manzara ile karşılaştı. Gemi tamamen sağlamdı. Yükü eksiksizdi. Yiyecek ve içecekler bozulmamış halde masalarda duruyordu. Ancak mürettebattan tek bir iz bile yoktu. En garip olanı ise geminin günlüklerinde herhangi bir tehlike belirtisinin yer almamasıydı. Geminin kaptanı Benjamin Briggs ve mürettebatının akıbeti denizcilik tarihinde en büyük bilinmezliklerden biri olarak kalmaya devam ediyor. Güverteye çıkılmış ama aceleyle terk edilmiş izlenimi vardı. Can yelekleri yerinde duruyordu. Pusula ve seyir defteri olduğu gibi bırakılmıştı. Fakat filikalardan biri kayıptı. Peki ne olmuştu? Neden mürettebat hiçbir tehlike sinyali vermeden ortadan kaybolmuştu? Bazı teorilere göre gemi bir gaz kaçağı yaşadı ve mürettebat ani bir patlama korkusuyla filikalarla denize açıldı. Ancak geri dönemediler ve açık sularda kayboldular. Başka bir iddiaya göre Mary Celeste doğaüstü bir olaya tanıklık etti. Denizciler arasında yayılan efsanelere göre gemi yolculuğu sırasında pusulasının aniden bozulduğu ve esrarengiz mavi ışıklar tarafından çevrelendiği söylenir. Kimi denizciler bu geminin lanetli olduğuna inanır ve mürettebatın bir anda yok olup başka bir boyuta geçtiğini öne sürer. 2001 yılında yapılan araştırmalar geminin gaz sızıntısı nedeniyle mürettebatın paniğe kapılarak filikalarla kaçmış olabileceğini öne sürdü. Ancak deniz o kadar sakindi ki böyle bir kaçışın mantıklı olmadığı da düşünülüyor. Hala kesin bir cevap bulunabilmiş değil. Belki de Mary Celeste denizlerin derinliklerinde saklanan bilinmeyen bir gücün kurbanı oldu ve mürettebata asla geri dönemeyecekleri bir yolculuğa çıktı. Tarih hala cevapsız kalan birçok gizemle dolu. Roanoke kolonisinden Amelia Earhart'a, MH370'ten Mary Celeste'ye kadar bu kayboluşların ardındaki gerçekler belki bir gün ortaya çıkacak. Ancak şimdilik bu olaylar dünyanın en büyük bilinmezlikleri olarak kalmaya devam ediyor. Sizce bu olaylardan herhangi biri çözülebilir mi? Ya da ardında başka bir sır mı yatıyor? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.